vajina kaç ilişkiden sonra genişlemeye başlar? Vajinanın etrafında bir takım kaslar, pelvik taban kasları diyoruz biz bunlara, aşk kaslarıdır. Aynı zamanda da bağlar bulunur. Burada aslında vajinayı genişleten, daraltan bu kasların ve bağ dokunun kuvvetliliğidir. Bu yaşla birlikte vücudun su tutma kabiliyetinin azalmasıyla birlikte, az önce de söylediğim gibi yaş almak çok önemli bir faktör ama burada zamanla bu tarz genişlemeler meydana gelebilir. Normal doğumlar sonrasında aslında vajenden bebeğin çıkmasından ziyade oradaki kasların, bağ dokuların kuvvetini kaybetmesiyle meydana gelir. Burada sizin ilişki sayınızın, farklı partner sayınızın hiçbir önemi yoktur. Normal doğum sonrasında normalde vajina kendisini hormonların geri çekilmesiyle birlikte 6 ile 8 ay içerisinde toparlar. Eski haline dönmesini bekleriz. Ama bazı kişilerde bu süreç biraz daha defektif olabilir veya travmatik doğumlar bu sürecin önüne geçebilir. Oradaki pelvik taban kaslarınız eğer travmatik doğumlar sebebiyle zarar görmüş ise o zaman aynı şekilde vajina genişlemesi problemi yaşayabilirsiniz. Burada aslında hastalar bize daha çok şu şekilde geliyor. Hocam, vajinanın girişinde ben ilişki esnasında hava sesi duyuyorum, gaz sesi duyuyorum, aşırı kayganlık hissi yaşıyorum ve bolluk hissediyorum diye şikayette bulunuyorlar. Bakıyoruz, muayenelerimizi yapıyoruz. Arkasından anlıyoruz ki pelvik taban kaslarında bir problem meydana gelmiş. Ona göre operasyon planlıyoruz veya başka operasyon dışı yöntemlerden bahsedebiliyoruz. Burada aslında temelde ilişki sayısının veya partnerin penisinin büyüklüğü küçüğü herhangi bir önemi yoktur. Vajin öyle bir organ ki ilişki esnasında genişler, ilişki bittikten sonra geri çekilir. Oradaki kas dokusu, tonusu çok önemlidir. Ve zaman içerisinde yaşla birlikte vücudun su tutma kabiliyetinin azalmasıyla birlikte bu alanda yine genişleme meydana gelebilir. Temel sebep bu. Bunu korumak için atıyorum normal doğum yaptınız. Doğum sonrasında özellikle bu ilk 6-8 ay içerisinde Kegel egzersizleri çok önemli. Bunların sıkça tekrar edilmesi, rutin normal yaşantımızda egzersiz yapabilme, bunlar çok önemli, çok değerli aslında. Yine doğum esnasında kimin normal doğum yapılacağı, kimin sezaryenle bebeğini aldıracağı, burada ayrımın hekim tarafından çok iyi yapılması lazım. Çünkü amacımız bizim normal bir doğa olayı aslında, normal bir yaşam siklusunun devamı. Burada travmatik bir doğuma maruz kalmak ya da travmatik büyük bir doğum meydana getirmek maalesef ki pelvik kaslarınızı etkileyebiliyor, zedeleyebiliyor ve ileriki süreçlerde pelvik taban kaslarında yetersizliğe yol açabiliyor. Bu da aynı şekilde vajende genişlemeye, ilişki esnasında bolluk hissi olması, hava sesi, gaz sesi çıkması gibi problemlere yol açıyor. Bu tür problemlerin artık güncel tıpta tabii ki de tedavisi var. Eğer sizin de ilişkinizde böyle bir probleminiz varsa hemen genital estetik üzerine özellikle tecrübeli, profesyonel, doğru merkezlerde, bu işlemin sık yapıldığı merkezlerde operasyon olmanız gerekebilir. Mutlaka bir ön muayeneye gitmeniz gerekir. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiklerinizi yorumlarda sormayı unutmuyoruz. Hoşça kalın.